Evet, şimdi bu dönem optimal kontrol teori dersini işleyeceğiz. Burada kaynak kitap olarak Francis, Taylor and Francis'in şu kitap iyi. Applied Optimal Theory, Applied Optimal Control. Kirk'ün kitabı iyi. Bunlara da bakarsınız. Bunların hepsini yine paylaştım. Şurada Drive dosyasında. Ayrıca bunları paylaşacağım. Selected Books olarak. Şimdi ilk konumuz parametre optimizasyonu. Burada öncelikle optimal kontrol teorisinden bahsedelim. Optimizasyonun bir alt dalı. Bir kere bir optimizasyon problemi çözülüyor burada. Optimal kontrol içerisinde kontrol teorisi dersinde gördüğümüz e, sistemlerin daha çok e, bu sefer belirli kısıtlar altında daha en iyi sinyali, mesela en enerji verimli açısından, örneğin bir tane cost function belirliyoruz. Enerji verimli açısından en uygun sinyalin üretilmesi. Yani böyle kısıtlar var. Bu kısıtlar altında kontrol sinyalinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi üzerine odaklanıyor. Daha çok burada mesela ne olabilir şartlar? Kompleks karar verme problemi. Kompleks karar verme probleminde değişkenlerin, işte ne derler ona, objective function. Öncelikle bir amaç fonksiyonunuz var. Yani bu verdiğiniz kararın ne olduğuna dair bir amaç fonksiyonunuz var. Buna objective function deniyor. Ve bu objective function doğrultusunda mesela diyelim genel olarak kontrol teorisi içerisinde neler var? Hangi objective function'lar var? Kararlı hal hatası. Mesela kararlı hal hatası zaman uzayında, işte time domain'de steady state error'ın bunun sıfıra gitmesi mesela. Steady state error, kararlı hal hatasının sıfıra gitmesi. İşte maksimum overshoot'un azalması, mümkün olduğu kadar azaltılması. İşte rise time'ın azaltılması mesela veya arttırılması. Settling time. Burada zaman kısıtları vardı, değil mi? Bu ikinci dereceden sistemlerinde zaman cevapları olarak görmüştük bunları. Onu bir hatırlayacak olursak mesela neydi bu? Second order system time response karakteristik diyelim. Evet, şurada mesela gördüğünüz gibi bu geçici rejim oluşuyor, değil mi? Belirli bir şekilde belirli bir şekilde burada ne oluyor? Sönüm oranına göre zarf bandı içerisinde sönümleniyor diyelim, sonra kararlı halde oturuyor. Sinyalin cevabı. Burada rise time vardı. Hatırlarsanız Ogata'nın kitabında, Modern Kontrol İnceliği kitabında bunun işlemiştik, zaman cevap karakteristikleri olacak şekilde. Hani kontrol teorisi dersini alan, lisansta aldıysanız oradan hatırlarsınız. İşte oturma süresi vardı. Neydi? Peak time, tepe noktasına ulaşma süresi, sinyalin %90 ile %10 arasında işte yükselme zamanı. O şekilde gidiyor. Peak overshoot. Şimdi bunlar ayarlanarak, amaç mesela burada zaman uzayında bu sinyalin, ölçmek istediğiniz veya kontrol etmek istediğiniz sinyalin değerlerini ayarlayacak şekilde, yani optimize etmek istenilen değerlerde, mesela steady state error hiç olmasını isteyebiliriz. Peak overshoot'un işte %5 olmasını isteyebiliriz. Bunların hepsini alt alta toplayıp bir objective function içerisinde kontrolcüyü tasarlıyoruz. Frekans uzayında mesela ne olabilir? Onu da şeyde görmüştük. İleri kontrol yöntemlerinde görmüştük. İleri kontrol yöntemlerinde mesela şunlar zaman uzayında oluyor. İşte time domain karakteristik. Frekans uzayında da ne oluyor? Mesela gain margin, bode plotta mesela phase margin ve bandwidth. Bandwidth de sinyalin tepki verdiği output ya olarak, çıktı olarak verdiği frekans genişliği. Kazanç marjı ve faz marjı da kararlılığıyla ilgiliydi, değil mi? Bode plottan çıkıyordu. Bode plotu da hatırlarsanız onu da ileri kontrol yöntemlerinde görmüştük. Kazanç marjı ve faz marjı neydi? Sistemin kararsızlığa, o belirli frekansta diyelim sinüzoidal girdi verdik sisteme. Bu sinüzoidal girdi sonucunda, bunun bir sinüzoidal girdinin bir frekansı var, değil mi? O belirli frekanslarda bu sistemin cevabının kontrol sistemi kapalı çevrim içerisinde dahil edildiğinde
kararsızlığa gidip gitmediğine bakıyorduk. Belli bir kazanç marjı, mesela ne kadar daha fazla kazanç eklersek sistem kararsızlığa gider. Ne kadar faz eklersek da tersine döner, mesela geri beslemede tekrar sinyal pozitif geri besleme şeklinde olur. Kararsızlığa gider. Bunların bir ölçüsüydü değil mi? Sistemin robustlığını, yani gürbüz ve bozuculara karşı durumunu ne yapıyordu? Ölçmemizi, görmemizi ve değerlendirmemizi sağlıyordu. İşte bu kapsamda bunlar da optimize edilebilir. Optimize edilebilecek objektif fonksiyonlar arasında değerlendiriliyor. Kriterler dedik, tamam, çok değişkenli kontrol sistemi tasarımında önemli ve optimizasyon problemi de sınıflandıracak olursak mesela kısıtlara bağlı olarak diyelim kısıtlı ve kısıtsız. E, Tasarım kriterlerine bağlı olarak parametrik, işte statik veya dinamik parametrelerine, sistemin modelinin ihtiva ettiği parametrelere bağlı olarak değişen, işte statik ve dinamik. İşte denklemlere göre ihtiva ettiği, yine modelin denklemlerine göre olan lineer, non-lineer, nümerik değişkenlerine bağlı olarak şekilde, mesela integer, real ya gerçek değerli veya işte discrete, ayrık değerli olacak şekilde. Bir de işte sistemin, yani yine değişkenlerin bağlı olacak şekilde. Bu da deterministik mi, sistem stokastik mi? Yani olasılıksal fonksiyonlar şeklinde mi ifade ediliyor? Olasılık fonksiyonları şeklinde mi, yoksa deterministik olarak sistem modeli üzerinden mi çalışıyor? Bunlara göre optimizasyon problemi ne yapılıyor? Dallara ayrılıyor. Her birinin ayrı teorisi geliştirilmiş. Ve burada da bu optimal kontrol problemleri genelde gerçek değerli, yani real value dediği gerçek değerli ve dinamik olarak constraint, dinamik olacak. Dinamik olarak değişecek, zamanla değişiyor ve constraint, yani kısıtlı. Optimizasyon problemi olarak değerlendiriyor. Yani bu optimal kontrol problemi bizim bu derste işleyeceğimiz kapsamda optimal kontrol problemleri olarak değerlendiriliyor. Peki, mesela fx fonksiyonumuz var. Şöyle alalım. General Optimization Problem Formulation, şöyle diyelim. Genel optimizasyon problemi formülasyonunda diyelim bir fx fonksiyonumuz var. Biz bu fx fonksiyonumuzu minimize etmek istiyoruz. Ne yapacağız? Bu fx fonksiyonunu minimize edeceğiz. Fakat yani subject to dediğimiz hangi değerler kısıtlar altında? Hangi kısıtlar altında minimize etmek istiyoruz? Mesela ayrı bir fonksiyonumuz var. O da ayrı bir fonksiyon içerisinde diyelim hi x eşittir 0 olsun. Bu da i burada birden 2 şöyle gitsin. Veya buna ekleyebiliriz tabii. Mesela yine ekleyebiliriz. Şöyle tekrar bir gi fonksiyonu ekleyelim. Burada tabii x değerlerimiz sistemin durum değişkenleri. State space modeli hatırlarsanız çıkartmıştık. X dot eşittir I, x dot eşittir neydi? State space modeli. Sistemin dinamiğini ifade eden matematiksel bir modeldi değil mi? Ve burada yine kontrol inputları vardı. State matrix, state vektör, durum vektörü. Şunlar matris olacak şekilde çok değişkenli sistemde böyle oluyordu. Bir de ölçüm dinamiğimiz vardı. Ölçüm dinamiği de bu şekilde ifade ediliyordu. Buna state space model diyoruz. Bu da vektör. Şunlar vektör yine. Evet. Buna tekrar bakarsanız notlarınızdan. Yine Ogata'nın kitabında da var. State Space Modeling. Kontrol teorisinde aldığınız dersler bu yüksek lisans doktora dersi olduğu için o bilgileri bildiğinizi varsayarak ilerliyoruz. Üzerine yeni bilgiler koyuyoruz. Şimdi burada da mesela diğer bir fonksiyon diyelim. Başka türlü bir kısıt olabilir.
Sıfırdan işte küçük eşit mesela şöyle bir kısıt olabilir. Burada da GR diyelim şuna. Alt indisi GR olsun. Yine bu da n'e kadar değişsin. G1, G2, G3. Birçok farklı fonksiyon olabilir yani. Bu fonksiyonlar altında genelleştirmiş olarak e, x'imiz de durum değişkenlerini e, optimal şekilde kontrol edecek bir diyelim kontrolcüyü U'yu yani ne yapmamız isteniyor? Tasarlamamız isteniyor. Problem bu şekilde formülize edilebilir teorik olarak. Şimdi burada da elemanıdır. İşte bu da zaten S continuous işte real valued olsun, continuous olsun. Sistem şöyle genel optimizasyon problemi formülasyonunda şöyle verebiliriz. Burada ne dedik? Tekrardan bir üzerinden bir geçelim. X burada n boyutlu nedir? Vektör. F, G, H'lar da gerçek değerli fonksiyon değişkenleri. X'i ve S de n boyutlu uzayda nedir? Alt uzaylar. Alt durum uzayları. Şimdi burada statement and formulation of optimal control problem diyelim. Yani optimal kontrol probleminin formülasyonu ve tanımı. Şimdi birincisi öncelikle ne olması lazım? Bunun optimal kontrol tanımlaması için. Ee, Mathematical description model of the process to be controlled. Yani bir tane elinizde matematiksel kontrol edilecek sistemin matematiksel modelinin olması lazım. Bu matematiksel model state space durum değişkenleri uzayında olabilir veya şeyde frekans uzayında olabilir. Yani Laplace dönüşümü alıyorduk ya biz. S domaininde bir transfer fonksiyonu şeklinde olabilir. Diferansiyel denklem sistemleri halinde fiziksel sistemleri ifade ediyoruz ve matematiksel modelini çıkartıyoruz. Bunu da zaten sistem analizi modelleme dersinde gördük detaylı olarak. İkincisi ne? Fiziksel kısıtların olması lazım. Fiziksel kısıtların belirlenmesi lazım. Mesela atıyorum enerji değerimiz mesela kuvvet değerimiz bu robot kontrolünde motorlar üzerine gelen kuvvet değerleri şu değeri aşmayacak. Satürasyona uğruyorsa diyelim motor. O zaman kuvvet ve tork değerleri belirli bir limitlerin altında olacak diye fiziksel bir kısıtımız var diyelim. Veya parametrik olarak da bir kısıtımız var. Parametre değişen sistemlerde. Diyelim yay sabiti şunu geçmeyecek. Belli değeri geçmeyecek. Diyelim sıcaklığa bağlı değişiyorsa bu şeyler atıyorum. Belirli fiziksel koşullara bağlı değişiyorsa parametreler o parametrelerin belirli bir çalışma aralığı olacak. Belirli aralıklarda minimum maksimum kısıtlı boundlarda çalışacak. Sınırlarda çalışacak. Üçüncü olarak performans kriterinin belirlenmesi. Performans kriteri de nedir? Mesela objective function aynı zamanda enerjinin minimize edilmesi. Aynı zamanda olabilir. Belirli bir dedik ya burada şurada örneğini verdiğimiz değişkenler kontrol hedefleri üzerinde performans kriterleri açısından ne var mesela işte time domain steady state error maksimum overshoot işte rise time ya da enerji minimizasyonu mesela sistemin mesela enerjisini ne fonksiyon üzerinden tanımlıyoruz? Lagrange-Euler denklemleri üzerinden mesela tanımlıyoruz. Onların minimizasyonu diyelim. Ee, Ya da enerji fonksiyonu, belirli bir enerji fonksiyonu diyoruz. Kinetik enerji fonksiyonu diyelim. Ee, Ondan sonra onun her durumda, her zaman adımında minimum olacak şekilde kontrolcünün ayarlaması, kontrol değişkeninin sistemi değiştirmesi, enerji minimizasyonu diyebiliriz. Zaman minimizasyonu olabilir. Bunu en kısa sürede mesela olabilecek en kısa sürede yapması. Belirli kısıtlar altında tabii fiziksel kısıtlar altında. Çünkü çok hızlı yaparsa bu sefer kuvvetler artacak. Belirli bir işi çok hızlı bir şekilde yapmak demek nedir? Daha güçlü olması demek sistemin. Daha güçlü olması için de kuvvetin arttırılması işte ne oluyor? Daha hızlı bir şekilde yaparsa ivme fonksiyonu ne derler ona? İvme fonksiyonu artacak. İvme fonksiyonundan işte inertial force'lar artacak. O yüzden de o kısıtlar ancak senin belirli bir zamana kadar tepki verebilmesi sağlıyor sistemin. Yani orada da zaman değeri önemli. Zaman sabiti, sistemlerin zaman sabiti önemli. Şimdi o zaman şeye geçelim. Matematiksel modele geçelim. Şimdi matematiksel modelde ne vardı? Zaman var, bir de durumlar var, değil mi? Zaten kontrol edilebilir değişkenler neler mesela? X1t, X2t. Hızı değiştiriyoruz mesela. Hız olabilir. Atıyorum bir tane şey
motorun servo kontrolünde diyelim hızı kontrol edeceğiz ya da torku kontrol edeceğiz. Bunların hepsinin durumları var. Konum kontrolü olabilir. İşte bunlar hep matematiksel olarak nasıl ifade ediliyor? Belirli notasyonlarda mesela x1, x2, x2 durum değişkeni. Çok farklı fiziksel değer, sıcaklık olabilir, mesela basınç olabilir. Hani senin elindeki fiziksel değişkenlerin zamana göre değişen sensörlerle ölçtüğümüz fiziksel değişkenlerin neleri bunlar? Zamanla değişen durumları. Bunlar nedir bu? State variables yani durum değişkenleri. Bir de proses kontrol girdileri var değil mi? U1T bunlar da zamana göre değişiyor. U1T, U2T, UNT bunlar da kontrol girdileri. Bunlar nasıl diferansiyel denklemlerde ifade ediliyor? N tane ne oluyor? Non-lineerler lineerleştirilebiliyor ve denklem takımları halinde ifade edilebiliyor. Yani non-lineer denklemlerin denklem takımları halinde ifade edilmesi ve bunların her birinin n'inci dereceden diferansiyel denklemler diferansiyel şeklinde modellenmesi. Arka arkaya x dat, x1 dat, x2 dat, x3 dat o şekilde yani. Ax artı b şöyle yapmıştık ya. Bunlar aslında şurada belirttiğimiz pardon. Onu nerede belirtmiştik? Şurada belirtmiştik galiba. Bir saniye. Ha, şurada belirttiğimiz durum uzayı. Orada devreye giriyor işte. Bu ne oluyor? Bir vektör oluyor değil mi? Her bir değişkenin birinci dereceden zaman değişkenlerini içerecek şekilde sıralanıyor. Bunun açık halini yazarsak şu kapalı hali, kapalı form. Açık formunu yazacak olursak yazalım. X1 dat t eşittir. F1 fonksiyonu var mesela. Bu nonlinear bir fonksiyon olsun. Bunun içerisinde yine x1 değişkeni var. Artık matematiksel notasyonları da birazcık daha siz ilerlediğiniz için yani bu yüksek lisans dersi olduğu için biraz daha teorik anlatımlara da matematiksel anlatımlara da giriyoruz. O yüzden bunları da anlamanız gerekiyor. Yorumlayabilmeniz gerekiyor formülasyonları. Kitaplar mesela ağır olabilir ama o notasyonları bildikten sonra anladıktan sonra bu da ilişkilendirdikten sonra sorun yaşamazsınız. Mesela U1, U2, U2T böyle de kontrol girdilerinin değişkenleri var. Bu da UM'e kadar gidiyor, gitsin. Böyle gidiyor. X2 o zaman ne olur? X2'de ayrı bir farklı bir fonksiyon olacak. Bu sistem modeli aynı yani. Herhangi bir sistemin mesela uçuş kontrol sistemi olabilir. Uçağın dinamiği mesela 6 serbestlik derecesi. X, Y, Z hızları var diyelim. Bir de onların roll, pitch, yaw açıları var. Açısal hızları var. Onların hepsinin işte matematiksel modeli çıkartmış burada. Burada da nonlineer denklem takımları var. O şekilde böyle bunların yani fonksiyonu bunları içerebilir yani. Bu böyle gidiyor. En sonunda n değişkenli diferansiyel denklem. Yani durum uzayda n tane durum olsun. N boyutlu diferansiyel denklemde fn şeklinde böyle gidiyor. Şimdi basit bir tane kontrol problemi ele alalım. Şimdi buraya geldik artık. Mesela bir tane araç var. Şimdi şu yol, şu da aracımız olsun basit. Diyelim bu burada gidiyor. Tamam mı? Şimdi sıfır noktasından başladı. Referans olarak bakalım şuraya. Bu yol olsun. Şöyle. Burası sıfır noktasından başladı. Gidiyor. Herhangi bir ne derler ona? Herhangi bir konuma R'ye göre R'de gidecek, duracak. Şimdi burada unit point mass olarak almış bunu. Yani unit point mass m. Bu ivmeleniyor veya işte ne oluyor? Brake yani frenleniyor. İvme veya fren var burada. Bunun içerisinde. Ne var mesela? İvmelenme veya frenlenme durumları var. Evet, bunun şimdi araç modelinde nedir? Newton'un ikinci yasasından bunun ivmesi neye bağlı olarak değişiyor? İki tane değişkene. Şimdi hemen onu yazalım. Hemen aracın dinamik modeli nasıl oluşturuluyor? X double dot normalde F eşittir ma yani toplam dış kuvvet eşittir ma. F eşittir m çarpı a değil mi? Çok basit. Newton'un zaten dinamikten biliyorsunuz ikinci yasası. Gelen dış kuvvetler, external force'lar eşittir atalet inertial force'a eşit. Şimdi burada a'yı x double dot x çünkü konumunun x şöyle başladığını düşünelim konumu olsun. Konumunun ikinci dereceden türevi değil mi? Şunu da sonra bunu böldüğümüzde
bölü m yaptığımızda sorun yok değil mi? Takip ediyorsunuz. Evet evet hocam, bir problem yok. Tamam. Yok hocam. Tamam. Evet, şimdi bir araba var dedik. Burada O noktasından başladı. Herhangi bir E noktasına kadar gidiyor. Tek boyutlu düzlemde. Şimdi burada ne dedik? Bunun üzerine gelen kuvvetler işte ivmelenme veya frenlenme kuvvetleri var. Dış kuvvetler olarak ele aldık. Diğerlerini ihmal ettik. Bir de bunun kütlesi var, ivmesi var. Bunu sol tarafa attığımızda işte x dot eşittir şöyle oldu. X double dot eşittir yani ivmesi eşittir toplam dış kuvvetler bölü m oldu. Şimdi burada bunu şöyle modelleyebiliriz. İkiye ayırmış burada bu diferansiyel denklemi. Alfa sadece şey kısmı demiş. İvmelenme kısmı. Beta da frenlenme kuvvetleri demiş. Yani iki kuvvete ayırmış. Yani o zaman şunu şu şekilde ifade edebiliriz. Şurada D olarak verdiği için x'i. Burada notasyon tabii değişiyor. Burada x yerine biz D kullanmış. Mesela distance yani uzaklık kullanmış. Fark etmez, aynı şey. Yani şeyin range'i. D double dot T eşittir. Onları ikiye böldüğünde mesela işte kütleye böldüğünde ne oluyor? Alfa T artı beta T olmuş oluyor. Ve diyor ki işte pozisyon yani ne oldu? X'i o zaman nedir? X1'e şey de diyelim. Bir durum değişkeni atayalım. X1'e X1'e yaklaşık olarak işte konumla şeyle aynı diyelim. Konum diyelim. X1'in türevine de X2 diyelim. Nasıl durum değişkeni şeklinde yazıyorduk? X2 eşittir X1'in türevi. O da D'nin türevi olmuş oluyor. Zamana göre olan türevi olmuş oluyor. O zaman ne oluyor? X1 dot, hani bunu durum değişkenleri şeklinde yazarsak hani en basit dinamik model bu. X1 dot eşittir X2 oluyor, değil mi? Birinci dereceden türevi, hani başta dersin başında bahsettiğim şey, durum değişkenlerinin diferansiyel birinci dereceden diferansiyel denklem takımları şeklinde ifade edilmesi. X2 dot'ta ne oluyor o zaman? Hızın türevi d double dot. D double dot burada var. O zaman x2 dot'ta ne olur? Burada anlamadığınız yer olursa söyleyin. X2 dot'ta alfa artı beta olur, değil mi? O zaman durum uzayı modelini oluşturduk. Şuna ne dedik? Acceleration dedik. Acceleration force. Yani brake ya da şey fren. Bu da throttle. Gaz. Tamam. Şimdi evet, bu şekilde yazdık. O zaman alfa ne oluyor? Durum değişkenleri biz ne diye ifade edilebilir demiştik. Şurada U'lar ve X'lerin bir fonksiyonu, değil mi? Herhangi bir en basit, bak burada model sistemin fiziksel modeli. Bu da genelleştirilmiş şey, yani durumlar arasındaki ilişki ve girdiler girdileri kontrol girdileri arasındaki ilişki şeklinde burada diferansiyel denklem takımları olarak ifade edilebiliyor dedik. Bunu yazdık. Şu alfa ve beta'yı da U1 U2 diye değiştirebiliriz artık. Yani tamamen matematiksel modele geçmiş oluruz o zaman. Bütün bu fiziksel değişkenleri artık matematiksel değişken olarak kodladığımızda o zaman ne olmuş oluyor en son elde ettiğimiz şey? Bu da U1 olsun. Alfa U1 olsun. Beta da U2 olsun. Evet. O zaman en sonunda genel x eşittir ax artı bu, yani durum uzayı modelimiz ne oluyor? X dot eşittir ax artı bu. Yani şunu ne yapıyoruz? Satır çarpı sütun matris formuna dönüştürmek için ne yaparız? 0 çarpı x1, hani şöyle diyelim. Şu aslında bir vektör. Bakın şu notasyon gördüğümüz şey bir vektör. Yani x vektörümüz eşittir ne oluyor? X1 ve x2 oluyor. Yani konumu var. Konumun zamana bağlı değişimi var. Hızın zamana bağlı değişimi var, değil mi? Bu vektörün içerisinde ihtiva eden şeyler, zamana bağlı değişkenleri. Bu vektörü ihtiva eden zamana bağlı değişken. O zaman elimizde bu bilgi de oluyor. Şunu tek bir formda yazacak olursak, şu satır alt alta elde edilmiş diferansiyel denklem takımını ne yapıyoruz? Tek bir forma dönüştürecek olursak, yani
x çizgi dat x alt çizgi eşittir ax çizgi artı b u çizgi değil mi? Bu state vektördü. Bir de bunun şeyini yazacağız. Ne derler ona? Input vektörü tanımlayalım. Input vektörde nasıl tanımlanıyor? U1, U2. Input vektörde de U1T var. Bütün artık karmaşık sistemler bu şekilde modellenebiliyor. Bu da giriş uzayımız yani input space'imiz. Input space'te de aynı zamanda bu actuator'lar ve actuator'lar ne var? İki tane var. Acceleration'da ne var actuator? Gaz var. İşte motora gaz veriyor. Burada da işte fren veriyor. Değil mi? Fren pedalı var. Bu ikisi de actuator. Şimdi bu kontrol girdileri oluşuyor dolayısıyla. Bu kontrol girdilerini uygun bir şekilde ayarlarsak biz hızı ve neyi? Hızı ve konumu, aracın hızını ve konumunu istediğimiz şekilde kontrol edebiliriz değil mi? Her anda, her zaman dilimi anında. Yani elimizde bu artık bu matematiksel model var. Onu da yazalım matematiksel modeli. X dot eşittir ax artı bu. Şimdi bunu neye çeviriyoruz dedik? Şuradaki şu ifadeyi matris formuna çeviriyoruz. Onu da nasıl yapacağız? X'de ne dedik? X1, X2. X dot ne olur o zaman? X1 dot, X2 dot. X1 dot, X2 dot burada vektör formatında eşittir. A'ya bakalım. A nasıl tanımlanacak? Şimdi X de şöyleydi ya. Şunu alalım, çekelim. U da şöyleydi. Bunu da çekelim. Şimdi A'yı B'yi yazacağız değil mi? Şunları kapatalım. Heh. Şimdi evet onu neye göre yazıyoruz? Şuradaki şuna göre. Satır çarpı sütundu değil mi? Satır çarpı sütun. Yani burada ne var? Sadece x2 var. 2'ye 2'lik bir matris olacak bu. A matrisimiz 2'ye 2'lik bir matris olacak. X1 burada var mı? X1 datın içerisinde X1 var mı? Yok. O zaman satır çarpı sütundan satır süresi şöyle 0 çarpı X1 1 çarpı X2 değil mi? 0 çarpı X1 1 çarpı X2 X2 var burada. B'de ne var? B'de artık 2'ye 2'lik çünkü neden? 2'ye 2 2'ye 1 2'ye 1'lik çıkartacak burada. X1 dat X2 dat çıkacak. B'de 2'ye 2'lik bir matris oluyor aynı şekilde. Yine buradan 2'ye 2'lik matris oluşturuyoruz. U1 alfaydı bu da betaydı. Birinci denklemde alfa beta var mı? Yok. Değil mi? O zaman 0 çarpı 0. Satır çarpı sütun ya. Şöyle. Satır çarpı sütun olduğunda 0 çarpı x1 şurada yok. Bu denklemde yok. 1 çarpı x2 burada var. 0 çarpı u1 0. 0 çarpı u2 0. Bak burada yok. Gördünüz mü? Şimdi ikinci satıra geçtik. Yani x2 data geçtik. Orada da u1 ve u2 var sadece. Demek ki buralar 0. 0 0. Satır sütunlar 0. Burada U2 var. Hepsi ikisi de 1. U1 artı U2 ya. 1'e 1. Bu bunun matematiksel modeli olmuş oluyor. Artık bunun üzerinden işlem yapıyoruz. Bunu anladınız mı nasıl çıkartıldığını? Devam edelim. Peki. Şimdi dinamik kısıtlar x dot üzerinden tanımlanıyor. Ve bunlarda hafızası var. Yani önceki değerlere bağlı. Statik ise o anki değerlere bağlı. Yani dinamikle statik arasındaki ayrım bu noktada
O şekilde. Dinamik oluyorsa bir şeyin dinamik olabilmesi için hafızasının olması lazım. Tamam mı? Bir sistemin dinamik sistem olarak ifade edilebilmesi için. O da hafızada türevle alakalı. Yani türevini alacak, gelecekteki durumu tahmin edecek, önceki durumları bilecek. İntegral hafıza fonksiyonu. Türev de gelecekteki durumları kestirme fonksiyonu. Yani bir dinamik bir sistem hem geleceği hem de geçmişi sistemin o denkleminde ihtiva eder. Yani çünkü başlangıç koşullarına bağlı bir problemde başlangıç koşulları tanımlandığında sen sistemin tüm geleceğini ve geçmişini önceki aldığı durumları o andan itibaren öngörebilirsin, değil mi? Bu zaten genel dinamik yasa oluyor. Deterministik sistemlerde bu şekilde tabii. İndeterministik sistemlerde öngöremiyorsun. Çünkü olasılıksal bir yapıya sahip. Stokastik bir süreç. Burada mesela if you also assume that the system described, evet. Yani T sıfırdan TF'ye değişiyor. T sıfırdan TF'ye. Yani bir de sistemin çalıştığı bir aralık var, değil mi? Yani sistemin çalıştığı aralıkta ne olacak mesela? Ha, bak burada aynen yazmış prosesi. Evet. T sıfırdan TF'ye aralığı var. Bu hep karşılaşacaksınız yani. Çünkü neden? Sistemin bir şeyi oluyor, hafızası var. Hafızası ne demek? Başlangıcından itibaren bütün aradaki değerleri final value'ya gelene kadar ki aradaki bütün değerleri dinamik sistem içeriyor. İşte optimal kontrolü bulmak için de zaten bu öngörü ufku. Öngörü ufku denilen kavram da buradan ortaya çıkıyor. Yani e, bu şununla çok karşılaşacaksınız. Bu ne oluyor? Burada işte U diye tanımlanan kontrol historisi oluyor ya da simply kontrol. Yani kontrol historisi dediği önceki durumlarını da itibar ediyor. Mesela model predictive kontrol diye ayrı bir şey var, alan var. Orada mesela bir öngörü ufku oluşturuyor ve gelecekteki durumlarını yani sistemin alacağı o anlık durumları şeyleri ölçtükten sonra model tabanlı olarak gelecekte alacağı durumları öngörerek kontrolcüyü ayarlıyor. Yani öyle bir şekilde ayarlıyor ki gelecekteki o duruma ulaştığı duruma ne yapacak? Tam istediği o noktada sistemi kontrol etsin. Aslında bu nedir bu? Öngörülü kontrol, yani model öngörülü kontrol olmuş oluyor. En basitinden. Burada da bir de yine bunların diyelim aracın hızının ve konumunun ve hızının bir log tuttuk. Datayı ne yaptık? Logladık, kaydettik. Her an ölçtüğümüz datayı mesela burada hızını ölçtük, takometreden atıyorum aracın. Ondan sonra işte lazer sensör dışarıdan diyelim konumunu ölçtük. Bunların hepsini kaydettiğimizi düşünelim. Bir yerde data tutsun. Onu tuttuğunda ne oluyor? Durum değişken. Bunların hepsinin zamana bağlı olarak grafiğini çizersek state trajectory olmuş oluyor. Mesela state space trajectory'den örnek. Şöyle şeyler oluyor. Faz uzayı olmuş oluyor. Bu konumla hızın grafiğini çizdirirsek mesela böyle bir grafik olmuş oluyor. Bu faz uzayından sistemin non-lineer davranışlarının, yani doğrusal olmayan karakteristiklerini tanımlayabiliyoruz. Bir başlangıç koşulu itibariyle diferansiyel denklemin durum uzayının faz uzayının grafikleri. Bunlar 3 boyutlu, çok boyutlu olabilir. Kaç tane durum değişkeni varsa o durum değişkenlerinin birbirleri arasındaki ilişkileri tanımlayan grafik. Bu da önemli. Bunun için de tabii ki de dataya ihtiyacınız var, değil mi? O datanın toplanmasına ihtiyacınız var. Peki devam edelim burada. Aynen. History, yani tarih, mesela history terimi, curve terimi, yani curve neydi? Eğri. Eğri terimi, bunlar durum uzayı, state trajectory olarak da belirleniyor. Ee, durumun aldığı şeyler, yörüngeler. Bu yörüngeler zamana bağlı olarak çiziliyor. Yani şöyle, tabii ki de değişkenleri bunlar. Reel değişkenler ve diyelim burada konumun zamana bağlı değişimi, hızın zamana bağlı değişimi. Bunları zaten dinamik dersinde, dersinde gördünüz. Lisansta işte mekanizmalar, makine teorisi, bunların hepsinde zaten bu durum değişkenleri, grafikleri yapılıyor, çiziliyor. Peki fonksiyon tabii bunun dinamiğini içeren matematiksel değer, matematiksel fonksiyon. Yörüngesi işte bunun zamana bağlı olan değişimlerini tanımlayan yörünge. Ve ne oluyor? İşte burada fonksiyonun değeri arasındaki farkı nedir? Yapın demiş, not edin demiş.
Fonksiyonun değeri mesela o anda aldığı değer fonksiyon ama bir matematiksel çok şey ne derler continuous bir şey. X kare mesela ax kare artı bu mesela. Ax kare artı bx artı c atıyorum. O x de onun aldığı değerler. Şimdi ve burada da t'ye bağlı. T de bağımsız değişken. Value of the function at time t1 is denoted by x t1. Yani x değişkeninin konum değişkeninin t1'de aldığı değerler. T1 zamanında aldığı değerler. X t1 olmuş oluyor. Peki. Şimdi şeye geçmiş burada. Fiziksel kısıtlara geçmiş. Fiziksel kısıtlarda yine mesela T0'dan TF'ye kadar belirli bir değil mi? Initial value var bir de final value var. Initial value ile final value arasında ne olmuş bu? Değişmiş. Değişiyor bu durum. Durumlar değişiyor. Tamam. Ve sonra mesela burada da initial value ile final value araç örneğine gelecek olursak aracın başlama noktasıyla durma noktası arasında yani duruyor. E noktasında durduğunu düşünelim. Bakın şurada durmuş, burada da başlamış. O ile E arasındaki zaman içerisinde değişiklikleri. Şimdi ne diyor burada? O'dan ayrılıyor. T0 anda O'dan ayrılıyor. E'ye de TF anda geliyor. O zaman X1'te kısıtlar şeyler ne olur durumlar? Şöyle yazalım. Çünkü basit örneği anlayan zaten karmaşık örneği her türlü onu yorumlar, değiştirir, ona göre uygular. Hani o yüzden bu açıdan önemli. Hepsi yani sıfırdan inşa edip kavramları tartışıyoruz. Yani muhakkak yani bunları biliyorsunuzdur da ben şey üzerinden özellikle geçiyorum. Sonradan ne oluyor? Bunlar pekişmezse ileriki daha karmaşık konular anlaşılmıyor. T0 aldığında sistem mesela T0 zamanında aldığı değer mesela konumu sıfırmış. TF aldığındaki konumu da x1 değişkeninin e'ymiş. Güzel. Sıfırdan başlamış ve durmuş. E'de durduğunu varsayalım. Başlıyor ve duruyor. Hızları ne olur bunun? X2 de hızları kodluyordu değil mi? X2 de hızların değişkenleriydi. Başlangıçta durmuş. T0 anında zaten duruyordu. Harekete geçiyor. O zaman hızı sıfır. T0 anında hızı sıfır. Gayet basit. X2 değişkeni. X2 de hızdı. Yine X2 değişkenimizin TF'de aldığı değer de sıfır. Sınırları belirledik o zaman değil mi? Sistemin çalışma aralığını belirliyoruz. İstediğin kadar karmaşık bir sistem olsun. Her zaman bu metodolojiyi uyguluyoruz yani tamam mı? Karmaşık sistemlerde ne oluyor? Çok boyutlu. O zaman çok fazla değişken şey oluyor. Durum değişkeni olmuş oluyor. O da orada o açıdan fark etmiyor yani. Şimdi burada boundary condition. Boundary condition ne? Yine çok önemli bir kavram. Geriye döndüğünü varsay yani. Aracın öyle gittiğini varsayıyoruz. Bu problemi modellerken. Dümdüz gidiyor araç. Ne oluyor? Geriye dönmüyor yani. Geriye dönmüyor. O zaman ne oluyor? X2 sıfırdan her zaman büyük olacak. X2'nin sıfırdan küçük olması ne oluyor? Hızın yön değiştirmesi. Yani hız yön değiştirmiyor. Bu bir kısıt. Halbuki gerçekte ne olabilir? Gerçekte bu araç dinamik dersi aldınız zaten biliyorsunuz. Hız vektörü neyi gösteriyordu? Yönü gösteriyordu. Yönde artı eksisi yönünü gösteriyordu. Hızın artı eksi değer alması değil mi? Böyle gidiyor hız vektörü. Hız vektörü her zaman bu pozitif artı pozitif kabul ettik referans düzlemine göre. Hızın böyle geriye doğru dönerse ne oluyor? Hızın yönü değişiyor değil mi? Eksi değer almaya başlıyor hız artık. Araçta geriye döndü hızlandığını şey yapıyoruz. O zaman ne oluyor burada? Bir tane kısıt. Burada ne demiş kısıt olarak? X2 hızı sıfırdan küçük değer alamaz demiş. Her zaman sıfır veya sıfırdan büyük değer alır demiş. Güzel bu bir assumption değil mi? Physical assumption. O zaman optimal kontrolü buna göre belirlemiş olacağız. Bu bir kısıt yani. Senin nedir? Çünkü actuator'larını sınırlayan bir değer. Çünkü eğer sen geriye doğru dönersen ne oluyor bu? Actuator'ların bu sefer ona uygun inputlar üretmek zorunda. Fakat öyle bir şey var. O senin input uzayını actuator'ın alacağı değerleri sınırlandırmış oluyor. O uzayı ne yapıyor?
Şöyle bir actuator'ın alacağı değerler var. O kısıt ne demek? O kısıtlı bir şekilde artık o değer, bu kısıtlar altında senin actuator'ın alacağı şu kısıt altında ne yapıyor? Sistemi senin optimize etmeni sağlıyor. Ve E de yani konum da sıfırla E arasında. Sıfırla E arasında değişiyor. Şu ikisi o zaman kısıt olmuş oluyor. Şuraya bir yazalım. Kavramlara da aşina olmanız gerek. Kısıtlar, objective function'lar falan. Boundary conditions dedi. Yani sınır değerlerimiz o zaman neymiş? O da şunu gösteriyor. T sıfırdan başlamış. T sıfırda hızı da konumu da. Hızı da sıfır, konumu da sıfır. Eşittir sıfır vektörü. TF anında da final durumunda da son durumunda da x1 neymiş? E. Şuradan gösterelim. Şöyle. Kısıtlar bu fiziksel tanımına göre değişiyor problemin. X1'de konumu neymiş T final'da? E'ymiş. Ee, Ne oluyor? Hızı da sıfırmış. Durmuş yani. Durduğunu varsayalım. Güzel. We also know that there exists an upper limit for both acceleration and deceleration, which depends the capacity on engine and braking system parameter. Şimdi bir de aynı zamanda ne var? Actuator'ın kısıtları var. Problemi modelledik, çok güzel. Dinamiğini modelledik. Fakat bir de bunun sen istediğin kadar gaza bas. Motorun kapasitesi var değil mi? Motorun belli bir kapasite, içten yanmalı motorun alacağı maksimum tork değeri var. Alacağı maksimum hız değeri. Yani aracı maksimum ivmelendirme değeri var. Onu ne oluyor? O sınırını aşamazsın. Uçağın daha yüksek keza. Ona bakarsan yani actuator'ın kapasitesine göre sınır var. Tam tersi mesela fren olarak bakarsak frenin de aynı zamanda dayanabileceği bir maksimum tork değeri var. Sürtünmeyle oluyorsa onun çalışma şeyinde ne derler ona, onun dayanabileceği maksimum bir değer var. Onun değerinin aşamıyor. O zaman ne olacak? Biz matematiksel olarak şeyi tanımlamamız lazım değil mi? Burada actuator'ın kısıtlarını da tanımlamamız lazım. Bu da actuator'ın kısıtları yani eğleyicinin kısıtları. Tamam, güzel. Maximum acceleration, maximum deceleration veriyor. Peki. Kontrol historiye dedik. Şimdi şey önemli. Ee, Şimdi burada şöyle yazalım. Kontrol history. Mesela şey demiş. Şimdi car starts with G gallons of gas. G kadarlık bir gazla başlamış. Bunun bir litre mesela. Litre şey cinsinden. Şimdi bu da gazın harcaması şeye göre harcanacak ya. K çarpı şeyle alakalı. Doğru orantılı. Senin ne kadar gaza basarsan şey değeri ne derler ona, uyguladığın kuvvetle belirli bir lineer bir ilişki olduğunu varsayalım. Buradaki şeyin gazın azalmasının. Çünkü sen ne kadar gaza basarsan o kadar fazla gaz tüketirsin. Aracın hızıyla da nedir? Hızına bağlı da bir fonksiyon. Şimdi şu iki fonksiyonun şeyi toplamı zamana göre integralini alıyor. T sıfırdan TF aralığında. Ve bunu alınca belirli bir gaz limitinin aşağısında olmak durumunda. Gaz consumption için. Sen burada ben şu kadarlık mesela bu mesafeyi sen şu ikisi arasındaki mesafeyi optimize etmek istiyorum. Ve yakıt tüketimimi de sınırlandırmak istiyorum. Fakat yakıt tüketimini nasıl sınırlandıracaksın? Bu matematiksel ilişkiyi kurman lazım değil mi? Yakıt tüketimini sınırlandırmak için. Şuna ne diyelim? Yakıt tüketimi.
Yakıt tüketimin o zaman functional oluyor bu. Buna aşina olmanız lazım bir kere. Yani bu objektif function o zaman bu olmuş oluyor. Bu da functional kısıt, yani fonksiyonel bir kısıt olmuş oluyor. Matematiksel olarak tanımlanmış fonksiyonel bir kısıt olmuş oluyor. Neydi bu? Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi fonksiyonu. Evet, kontrol üstlerinde mesela K1 K2 proportion, mesela speed'le acceleration'la speed'le nedir? Proportion olarak değiştiğini varsaymış burada. E, Ve buradaki bir integral problemi şeklinde, integral function şeklinde tanımlamış. Bunda ne demiş? Yakıt tüketimiyle ilişkilendirmiş. Yani yakıt tüketimin bu limit altında oluşturacak. Bu durum değişkenlerine bağlı. Yani dinamik değişkenlere bağlı olarak bir modelini ortaya çıkartmış. Hani bunu oluşturmak çok kıymetli. Herhangi farklı bir fiziksel problemde optimizasyon problemini tanımlayabilmek için bu tarz amaç fonksiyonları tanımlamamız gerekiyor ve kısıtlar tanımlamamız gerekiyor. Tamam mı? Yoksa ne olacak? İşi matematiksel olarak modelleyemezsek zaten o istediğimiz değere de mühendislik açısından ulaşamayız. İstediğimiz hedeflere ulaşamayız. Mesela şimdi burada da admissibility denen bir şey var. Admissibility de nedir? Erişilebilirlik yani. Admissible kontrol. Mesela M1'in aldığı değer neydi burada? Ha. M1 neymiş? Maximum acceleration. Bu maximum acceleration'da ne olmuş? Bak burada satürasyona uğramış. Aslında gidecek, gidemiyor. Yani kontrolcü burada gidecek, eğilecek, eğileyemiyor. Satürasyona uğruyor. Limitleri var yani. Burada satürasyonu aşmış mesela. M1'i aşmış satürasyonunu. Halbuki gerçekte sistem bu. Gerçekte kontrolcü böyle davranacak. Fakat limitlerden dolayı, limitlerinden dolayı, actuator limitlerinden dolayı artık bu böyle davranıyor. O zaman degrade oluyor. Performans düşüyor. Actuator limitation aslında istenmeyen bir durum. Kontrolcünün performansını düşüren bir durum. Onu da burada değerlendirmemiz gerek. Ve burada kontrol history. Mesela kontrol history tanımına gelelim. Kontrol history ne demek? Control history which satisfies the control constraints. Kontrol kısıtlarını sağlayan nedir? During during the entire time interval T0'dan TF aralığında, değil mi? T0'dan TF aralığında admissible admissible kontrol. Bu çok önemli. T0'dan TF aralığında senin kontrolcünün eğileceğini sağlayabileceği değerler kümesi. Yani e, belirli bir şeyi var, değil mi? Bu uzay var. Bu uzayda senin kontrolcün şu değerleri sağlayabilir. Bir admissible bir kümeden sen aslında kontrol eylemini ne yapıyorsun? Alt kümesini seçerek o sistemin çalışmasını sağlıyorsun. Bu gerçek zamanda tabii oluyor bu. Fakat zamanı dondurduğumuzu varsayarsak, yani tüm uzayında sıfır, hepsinin aynı anda gerçekleştiğini düşünelim. Bu ne oluyor? Statik bir durum uzayı olmuş oluyor. Bu statik bir uzayda sen alıyorsun admissible kontrol, bunun alt kümesini seçiyorsun. Aslında kontrol problemi küme teorisiyle de yani o kümeden belirli bir alt kümesini seçmekle alakalı. Admissible şeye de gelelim. State trajectory, yani state trajectory durum uzayı. A state trajectory which satisfies state variable constraints during the entire time interval T0'dan yine TF'ye is called admissible. Admissible erişilebilir, izin verilebilir yani. State trajectory. Çünkü artık gerçek. Biz şimdi kontrol teorisinde şeyi görmemiştik. Lisansta bunları hiç konuşmamıştık. Her şey böyle ideal yani. İstediğin kadar kontrolcünün limitasyonu yok.
Durumun alacağı değişkenlerin limitasyonu yok. Artık gerçek dünyaya dönüyor. Gerçek dünyaya geçiyoruz yavaş yavaş. Hani gerçek dünyada çünkü böyle kısıtlar var. Fiziksel şeyin modelin şeyin yani çalıştığın fiziksel sistemin kısıtları mutlaka olacak. Ve gerçekte erişilebilir durumlar olacak, erişilemeyen durumlar olacak. Şimdi bunların hepsinin burada kısıtlar olarak tanımlanması gerekiyor ve buna göre uygun kontrolcünün geliştirilmesi gerekiyor. Artık daha gerçekçi hale geliyoruz. Yani e, lisansta bunları teorik olarak yapmıştık kontrolcü tasarımını. Fakat bunların hiçbirinden bahsetmemiştik. The set of admissible state trajectories will be denoted by x'e yani tamam x dedik. Admissible yani o zaman ne oluyor? X çizgi şu önemli. Şimdi senin bütün bu state trajectory'in admissible olan şöyle gösterelim. Daha sonra çünkü optimale geleceğiz. Önce bunu tanımlamamız lazım. The set of admissible state trajectories yani x büyük x'te gösteriliyor bu. Erişilebilir tüm durumlar senin durum uzayı dinamik değişkenlerinde ne oluyor? Dinamik değişkenlerinde bunun bir elemanı olmuş oluyor. Matematiksel olarak konuşuyoruz. Bu bütün erişilebilir tüm uzaydaki dinamik şey değişkenlerinin durum değişkenlerinin bir alt kümesi olmuş oluyor. Burada bak küme teorisine geldik. Şu admissible states bu senin dinamik değişkenlerin. X elemanıdır. X, yani X büyük küme şu alt küme olmuş oluyor. Peki isterseniz burada haftaya şeye geçelim. Performance measure'a. Şöyle şunu kapattık. Burada dersi bırakalım. Haftaya devam ederiz o zaman. Performance measure'dan. Tamam. Tamamdır hocam. Tamamdır. Oldu. Görüşmek üzere o zaman. İyi haftalar.